Telefon rehberimizde yüzlerce kişi kayıtlı. Sosyal medya hesaplarımızda belki binlerce arkadaşımız var. Ama bunların büyük bir kısmı yüzeysel ilişkilerden ibaret. Peki gerçekten kaç kişiyle derin samimi bir bağımız var? Kaç kişi seni olduğun gibi maskesiz halinden tanır ve anlayabilir? Bazen en yakınımızdaki insanlar bile bizi tam anlamazmış gibi hissederik. Acaba biz kendimizi doğru ifade edemez miyiz? Yoksa artık kimse kimseyi gerçekten dinlemez mi? Bir insanın sürdürebileceği maksimum sosyal ilişki sayısı 150 olarak hesaplanmış. Bunlar da 4 katmana ayrılır. İlk katmanda da maksimum 5 kişi var. Bu 5 kişi gerçek dostlarımıza ayrılmış olan alan. Bir saymayı deneyin bakalım. Eğer 5 kişi bulabilirseniz şanslısınız demektir. İşin üzücü yanı da bu kişilerin yıllar içinde azalma eğilimi göstermesi. Çevrende sahte kalabalıklar olmasındansa bir veya iki tane gerçek dostun olması her şeye bedel. Ama maalesef modern hayatta bu gerçek dostluklara eskisi kadar önem vermiyoruz ya da veremiyoruz. Bekarsan arkadaşların tek tek evlenir, görüşmeler azalır. Evlendiysen bu sefer geçim derdi, ev, iş, çocuk derken arkadaşlara ayıracak vakit kalmaz. Zamanla bağlar zayıflar, sohbetler yüzeyselleşir. Bazen de dostlarımızla ilgili hayal kırıklıkları yaşarık ve yollarımız yavaş yavaş ayrılır. İnsan doğası gereği anlaşılmak ister. Her gün defalarca duyduğumuz o sahte nasılsın sorularından daha derin bir iletişime ihtiyacımız var. Ama bu derinlik giderek azalır. Yeni dostluklar kurma çabası da çoğu zaman kirpi dilenmasıyla sonuçlanır. Soğuk bir kış gününde bir grup kirpi donmamak için birbirine yaklaşmış, yaklaştıkça da okları birbirine batmış. Canları yandığı için tekrar uzaklaşmışlar ama bu sefer de soğuktan donma noktasına gelmişler. Sonunda birbirlerinin oklarına katlanabilecekleri en uygun mesafeyi bulmuşlar. Biz de birilerine çok yaklaşırsak incinirik. Çok uzaklaşırsak yalnız kalırık. Bu dengeyi bulmak biraz zor. Çünkü herkes dünyayı kendi filtresinden seyreder. Bir başkasının acısını ancak kendi yarasının derinliği kadar ölçebilir. Senin yaşadığın bir şeyi karşıdaki kişi kendi hayat tecrübesinden yorumlar. Bu yüzden tam olarak anlayamaz. Bugün artık insanlar karşısındakini anlamak için dinlemez. Sadece cevap vermek için sıra bekler. Sen arkadaşına bir derdini anlatmaya başlan, daha sözünü bitirmeden "O da bir şey mi ya, bak benim başıma ne geldiydi" diye kendi hikayesini anlatmaya başlar. Herkes kendi hayatının başrolü olmaktan o kadar meşgul ki, figüran olarak bile başkasının derdine katlanamazlar. Sonuç olarak eğer etrafında hala gerçek dostların kaldıysa, onlarla daha fazla vakit geçirmeye çalış. Çünkü bu bağları kurması da koruması da emek ister. Şu gerçeği de kabul edelim, kimse kimseyi tam olarak anlayamaz. Çünkü herkesin hikayesi tamamen benzersiz ve özgün. Senin yaşadığın deneyimler sadece sana ait. Başkası en fazla yaklaşabilir ama tam olarak içine giremez. Bu yüzden kendisiyle dost olamayan bir insana dünyanın bütün kalabalıkları bir araya da gelse yardımcı olamaz. Friedrich Nietzsche'den bir alıntıyla bitirelim. Kendi alevlerinizde yanmaya hazır olmalısınız. Önce kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz? Böyle buyurdu Zerdüşt.